Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için bugün puf puf kabaran kıymalı kabaklı harika bir börek tarifi hazırlıyorum. Hamurumuz için 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı su, 1,5 su bardağından biraz fazla süt, evet 6,5-7 su bardağına yakında un, 2,5 tatlı kaşığı tuz. Unu azar azar ekleyerek yumuşak, eli hafif yapışan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi hafif bir şekilde elim yapışıyordu. Sıvı yağ ile kurtardım. Üzerini kapatarak mayalanması için kenarda bekletiyorum. 100 gram kıyma, 2 adet rendelenmiş kabak, 2 tane büyük domates rendesi, 1 adet kuru soğan minik minik doğradım. 1,5 tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber, şöyle elimle bir karıştırıyorum. Buzluğumda dereotu vardı. Biraz dereotu ekledim. Bir miktar da domates suyu. Tekrardan karıştırıyorum. Yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Evet, iç harcım hazır. Evet, gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayasını hafif bir şekilde yoğurarak alıyorum. Tezgah üzerine alarak kesiyorum. ...33 eşit bezeye keselim. Evet, bezelerimizi yuvarlayarak tezgah üzerine alalım. Ve 10 dakika dinlendirelim. Evet, dinlendirdiğimiz bezeleri fazla unlamadan merdane yardımıyla orta incelikte açalım. Bir miktar hamuru açarak kenarda bekletiyorum.
Evet, bu yöntemle çalışırsanız daha hızlı bir şekilde böreklerinizi pişirmiş olursunuz. Evet, hamurları dizdikten sonra şöyle yarım yemek kaşığı kadar iç harçtan yarısına elimle dağıtarak yayıyorum. Kapatalım ay şeklinde ve kenar kısımlarını çok iyi bir şekilde elimizle bastıralım. Eğer kenarlarını bastırmazsak pişirirken iç harcı dışarına çıkar ve yağ kara olur. Evet, tekrardan iyi bir şekilde bastıralım. Sıcak yağ alalım. Evet, orta ateşle şöyle puf puf kabarıp kızarana kadar pişirelim. Evet, gördüğünüz gibi diğer tarafını da çevirdikten sonra çok güzel bir şekilde kabarıyor. Eşit miktarda her tarafını kızartalım. Kızaran börekleri fazla yağını süzerek bir tepsiye alıyoruz. Evet, kalanları da tavaya alarak pişirelim. Ben bir yandan açıyorum, annem de bir yandan pişiriyor. Bu yöntemle çok hızlı bir şekilde böreklerimizi pişirmiş oluyoruz. Son tavayı da pişirdikten sonra böreklerimiz hazır. Evet, yumuşacık, puflu, bol iç harçlı harika bir börek oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.